Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Özellikle değer verip beni takip etmeye başlayan yeni gelen arkadaşlarım umarım iyisinizdir. Her akşam olduğu gibi sizlerle birlikte yeni bir örnek hazırlığı yapıyoruz. Bu akşamki modelimizde ister çeyizlik yeleklerde, ister etol şal ya da bebek örgülerinde uygulayabileceğiniz çok basit bir model olacak. Bu örneğimiz için ilmek sayımız 19 ve 19'un katlarından oluşuyor arkadaşlar. İki örnek birbirine bir bağlantı olduğu için ben de sizlere en az 2 desen uygulaması yapmak zorundayım. 38 artı 2 adet kenar ilmeği ekleyerek bu şekilde ilmek sayımızı oluşturacağız. Altına lastik istemeyen bir model, kendisinden oluşan harika bir su dalgası var. O yüzden ilmeklerimizi attık mı direkt örneğin kurulumuna başlıyoruz. Örneğimizin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sıraları, yani toplam 2 diş haroşo boyu uygulama yapacağız. Ben haroşolarımı konuşamadım birden, kusura bakmayın. Ters örgüden yapıyorum. O yüzden 4 sıra boyu ters örgümü örüp 2 diş haroşa boyumuzla örneğin ön yüzdeki 5. sırasından devam edeceğiz. Bu şekilde 4 sıramızı arkada uyguladık. Sizlere de sıkmamak adına. Örneğin ön yüzüne yine geldik. Buradaki ön yüzdeki 5. sıramız olacak. Bir sırada haroşalarımızın üzerine ön yüzden tüm ilmeklerimizi düz örerek devam ediyoruz. Haroşalarını düz örgüden yapan arkadaşlarım var. Aynı şekilde çalışabilir. Ben ters örgüden oluşturuyorum. O yüzden 4 sıra ters ördüm. Siz de 4 sıra düz örerek yine 2 diş haroşa boyunuzu yapacaksınız. Ve yine ön yüze geldiğimizde örneğin 5. sırasından tüm ilmekleri baştan sona düz örerek devam ediyoruz. Burada bir düz görüntüsü olacak. O yüzden hepsini düz olarak çalışıyorum. En son kenar ilmeğimi ters ördüm. Ve 6. sırayı da bir gösterelim. Buradan sonraki tersine gelen bütün sıralarda yine aynı şekilde baştan sona ters örülecek. Çünkü örneğimizi sadece ön yüzde kuracağız. Ters yüzünden bütün ilmeklerimizin hepsini ters örerek devam edeceğiz. Yine geldik ön yüze, örneğin 7. sırasına. Asıl örneğe şekil veren sıramız burası arkadaşlar. O yüzden dikkatlice izlemenizi tavsiye ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden alıp 2 ilmeği birlikte alıp ters olarak kesiyorum. Bu bir. Tekrar 2 ilmeği birlikte alıp ters olarak kesiyorum. 2. Yine 2 ilmeği birlikte ters alıp kesiyorum. 3. 3 defa kesim işlemi yaptıktan sonra ipimizi arkaya alıyoruz. Bir ilmeği düz örüp bir tane arttırma yapıyoruz. İkinci ilmeğimi düz ördüm. İkinci arttırmam. Üçüncü ilmeğimi düz örüp üçüncü arttırmam. Dördüncü ilmeğimi ördüm. Dördüncü arttırma. Beşinci düz. Beşinci arttırma. Altıncı düz. Altıncı arttırma ve en son 7. düz ilmeğimi örüp yine başta olduğu gibi 3 defa ilmekleri ters alıp bu şekilde kesiyoruz. 2 ve 3. 19 ilmeğin açılımı bu şekilde arkadaşlar. Yani bir örnek bu şekilde kuruluyor. Hemen bunun yanına aynı şekilde ikinci örneği kuruyoruz. Arada hiç örnek koymayarak. Bakın burada zaten 3 defa kesmiştik. Hemen yanına yine bir üçlü kesim yapıyoruz. Bu bir. Tekrar ikisini birlikte aldım. 2. Tekrar ikisini birlikte aldım. 3. Yine bir düz ördüm. Arttırdım. İkinci düzümü örüp ikinciyi arttırdım. Üçüncü düzümü ördüm. Arttırdım. Dördüncü düzüm. Dördüncü arttırma. Beşinci düz. Beşinci artırma, altıncı düz, altıncı artırma ve yedinci ilmeği düz ördükten sonra yine 2 ilmeği birlikte kestim. 1, 2 ilmeği birlikte kestim. 2 ve 2 ilmeği yine birlikte kesiyorum. 3
En son kenar ilmeğimi örerek kurulumumuzu yapıyoruz. Tersinde ilmekleri yine baştan sona ters örüp ön yüze 9. sıraya geliyoruz. Aynı işlemi bir kez daha tekrar ediyoruz 9. sırada. Kenar ilmeğimizden sonra 2 ilmeği birlikte alıp kestim 1. 2 ilmeği birlikte kestim 2. Yine 2 ilmeği birlikte kestim 3. 3 defa ikili kesimden sonra bir düz örüp artırıyorum. İkinci düzümü ördüm, artırdım. Üçüncü düzden sonra yine arttırdım. Dördüncü düzüm artırdık. Yine beşinci düzden sonra artırıyoruz. Altıncı düzü örüp artırıyoruz. Yedinci düzden sonra tekrar ikili kesimlere başlıyoruz. 2 ilmeği kestim 1, 2 ilmeği birlikte ters kestim 2, yine 2 ilmeği birlikte kestim 3. Hemen yanına devam ediyoruz. 2 ilmeği birlikte kesiyorum. İkinci desene başladım 4, 2 ilmeği birlikte kestim 5 ve 2 ilmeği birlikte kesip yan yana 2 deseni 6 defa bu şekilde kesiyoruz. Devamında yine bir düz ördüm, artırdım, ikinci düz ördüm, artırdım, üçüncü düzüm artırıyoruz, dördüncü yine artırdık, beşinci düz artırdık, altıncı düzümüz artırdık ve en son yedinci düzden sonra yine 3 defa ilmekleri keserek sıramızı tamamlamış bulunuyoruz. Kenar ilmeğimden sonra 9. sıramızda bitirdik. Tersi yine baştan sona ters olarak çalışıp ön yüze örneğin 11. sırasına geliyorum. Bir kez daha tekrarlıyoruz aynı sırayı. Yine 2 ilmeği birlikte kestim 1, 2 ilmeği birlikte kestim 2 ve ters alıp 2 ilmeği birlikte kesiyorum 3. Bir düz ördüm, arttırdım, ikinci düzümü arttırdım. 3 düz artırdım, 4 düz artırdım, 5 düz artırdım, 6. düzüm artırdım, 7. düzümü örüp yine 2 ilmeği birlikte kesiyorum. İkinci kez kesiyorum. Ara örneklerde 6 oluyor. 2 desenin arasının birleşiminde 3, 4, 5 ve 6. 6 defa ilmekleri ters alıp ikili kestikten sonra yine artırıyoruz. Bir örüp arttırdım, ikinci örüp arttırdım, üçüncü örüp arttırdım, dördüncüsünü ördüm arttırdım, 5'i örüp artırıyoruz, 6 arttırdık ve 7. Devamında yine 3 defa ilmekleri birlikte kesiyoruz. Burada 3. desenimiz olsaydı burası da yine 6 tane ilmek yan yana kesildiği olacaktı arkadaşlar. Böylelikle örneğin ön yüzdeki sırasını bitirmiş olduk. Tersini de yine ördükten sonra ön yüzde örneğin 13. sırasına geliyoruz. Bu sırada artık bütün ilmekleri bir kez daha baştan sona düz olarak çalışıyoruz ve örneğimizi ön yüzden bu şekilde tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Farkındaysanız hep tekrar sıraları, hep kolay sıralar. Bir sırada desen kuruyoruz ve onu ön yüzden 3 sıra boyu tekrar ediyoruz. 3 kesip devamında 7 ilmeğin arasına 6 tane artırma yapıyoruz. Bu kadar basit bir model arkadaşlar. Çok şık duran, çok zarif duran gerçekten bir model. Umarım sizler de yine severek uygularsınız. Çünkü birçok alanda çalışılabilecek bir model. Şöyle sıramızı tamamladık. Tamamen düz örerek. En son 14. sıram olacak. Onu da baştan sona ters örüp burada modelimizi bitirmiş oluyoruz. Buradan itibaren yine örneğin birinci sırasına geri dönüş yapacaksınız. Yani önce 2 diş haroşa boyu, daha sonra da bu örneği kurarak yine yenisi uygulanacak. Şöyle bitmiş halini sizlere göstermek istiyorum. Ben de modeli Angora yün ve 3 numara misina şişle uyguladım.
Hani bir yelek olarak böyle çeyizlik bir yelek olarak çalışabilirsiniz. Etol şal yine aynı şekilde bir bebek battaniyesi uygulaması olabilir. Ve bu model gerçekten bebek yeleklerinde çok zarif durabilir. Nedense bu tarz modelleri çok fazla tercih etmiyoruz. Aynı şekilde karnabahar modelleri de bu örnekte çok güzel duruyor. Umarım ileride sizlerle birlikte güzel bir bebek yeleği olarak da bunun uygulamasını birlikte yaparız arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.